Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel hırkayı yapıyoruz. Gayet kolay olan bir örnek, tığ örgüsü bir örnek. Keyifli seyirler diliyorum. Göğüs çevresi artı 2 santim artı 3 zincir uzunluğunda zincir çektim ve üçlü trabzanlarla tüm zincirimi şu an örüyorum. Ve bu trabzanlarımız bitince bir sıra sık iğne ile örgümüzün yüzüne tekrar geri döneceğiz ve örgümüzü beraberce kuracağız. Güzel bir başlangıç olacak. Hırkamızın hem arkasını hem önlerini koltuk altına kadar beraberce çıkacağız. Ve ondan sonra tüm detaylarıyla, örgü örneğiyle hep beraber güzel bir hırka yapacağız. Bütün zincirlerimin üzerine trabzanlarla doldurdum. Bir sıra sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen zincirimi çıktığım noktaya tekrar batıyorum. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu örgüde hep üçlü trabzanlar kullanmak istiyorum. Şurada bir tane ipim var. Onu da içine saklayarak gidelim. Evet, birinci sıradayız arkadaşlar. Örneğimiz biraz dikkatle kurulması gereken bir örnek. Onun için tüm dikkatimizi topluyoruz ve başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan atlayarak üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. 1 2 üçüncüye bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne trabzan atlıyorum. 1 2 üçüncüye bir sık iğne batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar 1 2 tane trabzan atlayıp üçüncünün tepesine batıyorum. Aralarına değil, tepelerine batıyoruz arkadaşlar. 2 tane beşli yaptıktan sonra tekrar 1 2 3. zincirimden sonra tekrar tığımın başına doluyorum. 1 2 3 tane pardon, 3. trabzanıma 1 2 3 1 2 3 üçlü trabzanlar yaparak 5 tane trabzan yapacağız. Dört tane oldu. Bir tane daha yapayım ve hemen şurada kaç tane trabzan üzerine kuruluyor'a bakalım beraberce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir üzerine kurulan bir örnek. 15 ve 15'in katları şeklinde zincir çekiyoruz ve üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. İstiyorsanız ikili de yapabilirsiniz. Ben öyle istedim. Ve birinci sıramız aynen bu şekilde. 5 trabzan, 3 zincir, 2 atlayıp sık iğne yapıyoruz. 5 zincir, 2 atlayıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir, 2 atlayıp sık iğne yapıyoruz. 3 zincir yapıp diğer bir örneğimizi kurmaya geçiyoruz. 5 trabzan yapıp devam edeceğiz. Tüm sıramızı bu şekilde doldurduktan sonra diğer sıramızın başında buluşalım. Evet efendim, 3. sıradayız. Alttakini de saydığım için 3. sıradaydım.
Şimdi devam ediyoruz örneğime şaşırmamak için. Buraya şemasını çizdim. Ona bakıyorum. Evet. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıktım. Ve 5 tane trabzanımızın tepesine her birine birer tane bata bata 5 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımız örneğin sonuna kadar hep aynı şekilde devam edecek. Bunlar şerit halinde çıkarken aradaki boşluktaki örnekler sürekli değiştiği için hoş bir görünüm oluyor. Şimdi geldim 5. trabzanıma. 5 tane zincir çekiyorum ve ilk 5 zincir çektiğim boşluğun ortasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci 5 zincir çektiğim zincirlerimin ortasına batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve şuradaki 5 trabzanımın tepesine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar gideceğim. Bir sonraki sıranın başında buluşalım. Bir sonraki sıradayız. Örneğimize devam ediyoruz. 5 trabzanımı yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Şu ortadaki 3 tane bizim şu an yuvamız var bu sırada. Ortadaki yuvaya 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kere de çektik. Araya 3 zincir çekiyoruz ve tekrar 3 tane üçlü trabzanımızı aynı yuvaya yapıyoruz. Ve tekrar 5 zincir çekip yine bu beşli trabzanlarımızın tepesindeyiz. Bu sıramızı da aynı şekilde devam ettikten sonra görüyorsunuz örneğimiz aslında oluştu. Bundan sonraki her sırada aynı işlevleri tekrarlayacağız. Bir sonraki sırayı da yaptıktan sonra aynı örneğimizi tüm hırka boyunca devam ettireceğiz. Bir sonraki sırada buluşalım. Geldik bir sonraki sıraya. Yine zaman kaybetmemek için 5'li trabzanımı yaptım. Şimdi aslında biz şu ilk trabzanlarımızın üstünü yaptığımız sıradayız. Ama battığımız yer zincirler değil de örneğin üstü olduğu için burayı da göstermek istedim. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Tam ortaya batıyoruz. Şu 2 tane dolgu yapmış olduğumuz bölgenin tam ortasına batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekip şuradaki boşluğumuza batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz ve tekrar 3 zincir çekiyoruz ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve bizim örneğimiz arkadaşlar kaç sırada oluyor? 1 2 ve 3 sırada oluyor. Şimdi biz bu örneği koltuk altına kadar öreceğiz ve buluşacağız. Kol evimizi görüyorsunuz. Buradan itibaren şöyle bir kesinti yapıldı. Şurada birazcık minik minik kesintiler var ve yukarıya doğru da düz çıkan bir kol evimiz var. Yakada ise bir düzlük var. Bunun nedeni de yakamızın kapanma şeklinden ötürü bunu düğmelerini diktiğimiz zaman daha net anlayacağız. Ben o noktaya kadar ördükten sonra diğer tarafı da ördükten sonra bu şekilde arkayı da bitireceğim ve kapanma şeklini göreceksiniz. Orada çok net anlaşılacak. Zaten resimlerde de daha güzel görünecek. Daha sonra beraberce kolları yapacağız. Hırkamızın ikinci bölümünde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.